Hoş geldin. Bugün var ya mutfağın kalbine o gerçek İtalyan pizzasına dalıyoruz. Hani ustaların yıllardır sakladığı sırlar falan diyorlar ya. Elimizde bir sürü kaynak var. Doğrudan işin ustalarının notları, teknikleri, resmen mutfaklarından çıkma bilgiler. Yani amacımız ne? Evde yaptığın pizzayı böyle bir üst seviyeye taşımanı sağlayacak o kritik detayları senin için ayıklamak. Hamur, sos, malzeme, pişirme, her şeye bakacağız. Hazırsan başlayalım mı bu lezzetli konuya? Kesinlikle. Bu iş sadece malzeme listesi değil yani. Ee, Kaynaklarda hep onu söylüyor. Sabır var, teknik var, doğru yaklaşım var. Tam bir sanat aslında. Temel unsurlar yani. Aynen. Basit ama derin. Peki her şey hamurla başlıyor değil mi? Benim ilk dikkatimi çeken şey şu mayalanma süresi oldu. Biz evde ne yaparız? Birkaç saat, hadi bilemedin bir gece. Ama kaynaklarda okuyorum adamlar 48 saat, hatta 72 saat hamuru buzdolabında bekletiyor. Valla inanılmaz bir sabır bu. Nedir olayı tam olarak? Normal mayalanmadan farkı ne? Evet, o soğuk fermantasyon denen yöntem. Hani uzun uzun soğukta bekletme. Bu pizzanın ruhu resmen. Kaynaklarda altını çiziyor hep. Olay sadece beklemek değil yani. O sürede maya, diğer bakteriler falan çok yavaş çalışıyor ve hamurun içinde böyle çok daha karmaşık tatlar, aromalar oluşuyor. Yani lezzet derinleşiyor. Aynen. Daha böyle fındıksı, hafif ekşimsi notalar geliyor hamura. Bir de şey var, gluten yapısı yavaş yavaş olgunlaşıyor, nişastalar parçalanıyor diyorlar. Bu hem hamuru daha kolay işlemeyi sağlıyor, hem de piştikten sonra sindirimi kolaylaştırıyor diyorlar. Yani o 72 saat boşuna değil, aktif bir dönüşüm aslında. Vay canına, zaman resmen gizli bir malzeme gibi yani. Peki ya un? Hep 00 tipi un diyorlar kaynaklarda. Nedir bunun sırrı? Bizim normal unla niye olmuyor? Şimdi 00 tipi un, İtalya'daki sınıflandırmaya göre en ince öğütülmüş un demek. Bu incelik hamura böyle ipeksi bir doku veriyor. Ama asıl olay sadece incelik değil, gluten kalitesi ve miktarı da önemli. 00 unları genelde orta yüksek proteinli ve bu protein suyla birleşince hem güçlü hem de elastik bir gluten ağı kuruyor. Hı hı, İşte bu ağ sayesinde hamur yırtılmadan incecik açılabiliyor ve pişerken o güzelim hava kabarcıklarını içinde tutuyor. anladım. Normal unların gluten yapısı farklı, o yüzden aynı inceliği, o hafif çiğnenebilir yapıyı yakalamak zor. Daha ekmek gibi oluyor. 00 unu tam Napoli pizzası için yani. Tamam, incelik ve gluten yapısı cepte. Peki su? Hidrasyon diyorlar ya, su oranı. %65-70 gibi oranlar okudum. Bu niye bu kadar kritik? Bayağı ıslak bir hamur demek bu aslında. Evet, bayağı ıslak. Yani %65-70 pizza için yüksek sayılır. Biraz daha yapışkan, çalışması belki biraz daha zor bir hamur oluyor. Ama bir sebebi var. O meşhur kenarlar var ya, cornicione, hani kabarık içi boşluklu, hafif çıtır. İşte onun sırrı bu yüksek su oranında. Aa, ilginç. Su fırında buharlaşıp hamurun içinde boşluklar yaratıyor. O havadar yapıyı veriyor. Daha az sulu hamur daha yoğun olur. O kabarıklığı vermez. Anahtar bu yani. Yüksek hidrasyon. Peki, hamuru işlerken bir detay daha vardı. Fırına atmadan oda sıcaklığına getirmek. Soğuk soğuk atsak ne olur ki? O da önemli bir nokta. Şimdi soğuk hamur fırına girince maya biraz yavaş kalıyor. Hamur bir nevi ısı şoku yaşıyor. Ama oda sıcaklığına gelmiş hamurda maya daha aktif. Fırının o yüksek ısısıyla karşılaşınca hemen gaz üretmeye başlıyor ve fırın kabarması dediğimiz şey daha güçlü oluyor. Yani daha iyi kabarıyor. Aynen, daha iyi kabarıyor, daha hafif oluyor. Öbür türlü biraz daha basık kalabilir hamur. Hatta bazı kaynaklarda suyun kalitesi bile fark eder diyorlar. O kadar mı hassas yani iş? Evet, yani bazı ustalar o kadar detaya giriyor, suyun içindeki mineraller, klor falan, mayayı, gluteni azıcık da olsa etkileyebilirmiş. Tabii bu artık işin en incelikli kısmı. Evde musluk suyu genelde yeter ama bu bile şeyi gösteriyor, adamlar her detayı düşünüyor. Kesinlikle. Ve geldik benim en ilginç bulduğum noktalardan birine. Hamuru merdaneyle değil, ille de elle açmak. Niye bu kadar katılar bu konuda? Yasak mı merdane? Yasak gibi bir şey, evet. Çünkü o kadar saat beklettin, içinde değerli gaz kabarcıkları oluştu ya hamurun. Evet. İşte onlar pizzanın ruhu. Merdaneyle daldığın an pst,
Bütün o kabarcıkları eziyorsun, o güzelim havadar yapıyı mahvediyorsun. Anladım. Elle açarken parmak uçlarınla merkezden dışa doğru nazikçe ittirerek o gazı kenarlara doğru yönlendirip koruyorsun aslında. O yüzden kenarlar kabarıyor. Aynen, o cornicione'nin sırrı o. Kenarlara hiç dokunmamak, bastırmamak lazım. Orası gazın toplanıp yükseleceği yer. Merdane dümdüz yapar, sıkıştırır. Elle açmak, hamura saygı göstermek gibi bir şey. Çok mantıklı. Son bir hamur notu daha. Bazı şefler çok az bal veya malt ekliyormuş. O ne işe yarıyor? O genelde mayayı biraz daha beslemek ve piştiğinde kabuğa daha güzel bir renk vermek için. Şeker sonuçta, bal da malt da mayaya ekstra bir enerji veriyor, fermantasyonu hafif destekliyor. Bir de pişerken karamelize olup daha böyle altın rengi, çekici bir kabuk rengi almasını sağlıyor. Anladım. Tatlılık katmıyor yani çok. Yok, çok az olduğu için baskın bir tat olmaz. Hafif bir aroma belki, o kadar. Tamamdır. Hamur konusunu bayağı bir didikledik. Gelelim pizzanın diğer yarısına. Sos ve malzemeler. Sosla ilgili sır beni acayip şaşırttı. Sosu pişirmiyorlar. Biz alışmışız. Salçayı kavur, baharat ekle, kaynat. Onlar sadece iyi domatesi ezip kullanıyor. Bu nasıl fark yaratıyor ki? için taze domates tadını korumak adına sosun pişmemesi gerektiğini söylüyor. Tercihen San Marzano gibi tatlı, asidi dengeli, az çekirdekli domatesler. Bunları sadece eziyorlar, hatta elle parçalayanlar var. Biraz tuz, belki birkaç taze fesleğen yaprağı, iyi bir sızma zeytinyağı, Bu kadar mı? bu kadar. Sos pizza ile beraber fırında pişiyor zaten, o yüksek ısıda. Böylece domatesin o taze, canlı, parlak aroması kaybolmuyor. Önceden pişmiş kaynamış soslar daha yoğun olur ama o tazelik gider. Buradaki amaç domatesin kendisini öne çıkarmak. Çok ilginç. Malzemelerde de net bir kural var gibi. Az ama öz. Kaynaklar hep diyor ki pizzayı malzemeye boğmayın. Bizim alışık olduğumuz bol malzemeli pizzalardan çok farklı. Niye bu kadar az? Ya bu less is more olayı İtalyan mutfağının genetiğinde var aslında. Mantık şu, kullandığın her malzemenin kalitesini ve tadını tek tek alabilmek. Şimdi pizzaya 10 çeşit malzeme yığdığında ne oluyor? Genelde tatlar birbirine giriyor, hangisi neydi anlamıyorsun, bir karmaşa yani. Doğru. Ama 2-3 tane ama gerçekten çok iyi malzeme kullandığında iyi bir sos, kaliteli peynir, belki taze fesleğen, iyi bir şarküteri ürünü her ısırıkta o malzemenin karakterini hissediyorsun. Hem denge oluyor hem de hamurun ve sosun tadı da kaybolmuyor arada. Kaliteye odaklanınca miktar azalıyor doğal olarak. Peynir seçimi de burada devreye giriyor o zaman. Mozzarella di bufala ya da fior di latte diyorlar. Nedir bunların olayı? Bizim marketteki rendelenmiş kaşar ya da normal mozzarella niye aynı olmuyor? Mozzarella di bufala, manda sütünden yapılan daha yoğun, hafif ekşi, daha kremsi bir peynir. Fior di latte de inek sütünden yapılan taze mozzarella. İkisi de taze yani. Ortak özellikleri eridiklerinde o bizim bildiğimiz lastik gibi uzayan değil de daha akışkan, kremsi bir doku vermeleri. Bir de kullanmadan sularını iyice süzmek lazım ki pizzayı ıslatmasın. Ha, evet o önemli. Bizim marketlerdeki o rendelenmiş kuru mozzarellalar veya kaşar gibi peynirler aynı kremsi dokuyu vermiyor. Daha lastiksi olabiliyor veya çok yağ bırakıyor. Taze mozzarella işin sırrı. Yine kalite yani. Anladım. Ve piştikten sonraki o minik ama etkili dokunuş, üstünde biraz sızma zeytinyağı gezdirmek. Ne kadar fark eder ki bir iki damla yağ? Şaşırırsın ama bayağı fark ediyor. Pizzanın sıcaklığı var ya, o sızma zeytinyağının içindeki aromaları patlatıyor resmen. O meyvemsi, belki biraz biberimsi, otsu kokular yağın kalitesine göre değişir tabii. Hem burnuna geliyor hem damağına. Bütün tatları bağlıyor, parlatıyor. Pişirirken değil ama sonradan. Aynen, fırından çıkar çıkmaz. Çünkü fırının o yüksek ısısı sızma yağın o güzel aromalarını bozar, hatta yakar. O yüzden en son, sıcak pizzanın üzerine. Parfüm sıkar gibi, yani son dokunuş. Geldik en zorlu kısma belki de, pişirme. Gerçek Napoli pizzası dedin, odun fırını, 450-500 derece, 60-90 saniye. Bizim evdeki fırınlar 250, hadi taş çatlasın 300 derece. Nasıl olacak bu iş? O çıtır tabanı, kabarık kenarları evde nasıl yapacağız? İşte bu en büyük meydan okuma, doğru. O 450 dereceyi ve odun ateşinin o isli tadını evde birebir yapmak mümkün değil.
Ama olabildiğince o şartları taklit etmeye çalışıyoruz. Kaynakların hepsinin söylediği şey şu: fırını sonuna kadar açacaksın, en yüksek dereceye ve önceden çok iyi ısıtacaksın. En az 45 dakika, hatta 1 saat. Sadece fırını değil ama. İçindeki taşı veya çeliği de mi? Aynen öyle. Pizza taşı veya pizza çeliği şart. Onlar olmadan olmaz. Peki taş mı, çelik mi? Farkları ne? Hangisi daha iyi? İkisi de aynı temel işi yapıyor. Fırının ısısını emip depoluyor ve doğrudan pizzanın altına veriyor. Böylece taban şok bir ısıyla karşılaşıp hemen pişmeye başlıyor, çıtırlaşıyor. Taş, seramik veya kordierit genelde ısıyı iyi tutar ama biraz daha yavaş iletir. Çelikse metal olduğu için ısıyı çok daha hızlı iletiyor. Bu hızlı ısı transferi tabanda daha iyi kabarma, daha belirgin bir çütürlük sağlayabiliyor diyorlar. Çelik biraz daha pahalı genelde ama çoğu kişi değer diyor. Önemli olan hangisini seçersen seç, fırınla beraber onu da çok iyi ısıtmak. Peki pizzayı fırının neresine koymalı? En alta mı, ortaya mı? Genelde fırının alt rafına yakın bir yer öneriliyor, özellikle ısı alttan geliyorsa. Taşı veya çeliği oraya koyup pizzayı kürekle onun üzerine kaydırmak lazım. Böylece taban maksimum ısıyı alıyor ve hızlıca pişiyor. Üst raflarda taban pişene kadar üstü yanabilir. Amaç altını hızlıca pişirirken üstünün de tam kıvamında olmasını sağlamak. Tabii süre de önemli. Ev fırınında 90 saniye mümkün değil, amaç yine aynı. En yüksek ısıda olabilecek en kısa sürede pişirmek. Fırına göre değişir tabii ama genelde 250-275 derecede 5 dakikayla 8 dakika arası bir süreden bahsediyoruz. Gözlemlemek lazım. Kenarlar kabardı, renk aldı, peynir eridi, hafif kızardı. Aynen. Altını da bir spatula ile kaldırıp bakmak lazım. Çıtır duruyorsa tamamdır. Uzun uzun düşük ısıda pişirmek en kötüsü. Pizzayı kurutur, bisküvi gibi yapar. O içerideki nemli, dışarıdaki çıtır denge için yüksek ısı kısa süre şart. Vay canına, gerçekten bir sürü detay ama hepsi birbirine bağlıymış gibi. O zaman şöyle bir toparlayalım. Evde o İtalyan ustaların seviyesine yaklaşmak isteyen biri için anahtar noktalar neler? Neye odaklansın? Şöyle özetleyebiliriz sanırım. Birincisi sabır ve zaman. Yani hamuru en az 24, ideali 48-72 saat soğuk mayalamaya bırakmak. Bu lezzet ve doku için şart. İkincisi doğru malzeme. Özellikle 00 tipi un, o elastiklik ve incelik için. Yüksek hidrasyon, yani %65-70 su, o havadar kenarlar için. Pişmemiş keyfili domates sosu, taze San Marzano mesela ve eriyince kremsi olan taze mozzarella, bufala veya fior di latte gibi. Üçüncüsü teknik. Hamuru merdane ile ezmeden nazikçe elle açmak, o gazı korumak ve kenarlara dokunmamak. Dördüncüsü, felsefe. Az ama öz. Kaliteli ama az sayıda malzeme kullanmak, her tadın öne çıkmasını sağlamak. Beşincisi, ısı yönetimi. Fırını sonuna kadar içinde taş veya çelikle beraber çok iyi ısıtmak. Ve son olarak da pişirme ve son dokunuş. Yüksek ısıda kısa sürede yani ev fırınında 5-8 dakikada pişirmek ve çıkar çıkmaz üzerine o güzel sızma zeytinyağını gezdirmek. Aynen öyle. Yani tek bir sihirli değnek yok anlaşılan, bütün bu adımlar bir araya gelince fark yaratıyor. Kesinlikle. Kaynaklar da hep bunu söylüyor zaten. Bu bir bütün, bir sistem. Sabır, doğru teknik, kaliteli malzeme. Bunların uyumu yani. Birini atlarsan öbürü de tam olmuyor. O denge ve detaylardaki özen. Sır orada. Valla ağzımız sulandı dinlerken İtalyan pizza ustalarının sırlarına yaptığımız bu yolculukta bize katıldığın için çok teşekkürler. Umarız bu sohbet bir sonraki pizza denemende sana ilham verir, mutfakta harikalar yaratırsın. Bu konuşma bana şeyi düşündürdü aslında. Pizzadaki bu temel prensip, hani sadelik, kalite odaklılık, az ama öz dedik ya hep. Evet. Acaba bu hayatımızın başka alanlarına da uygulanabilir mi? Yani daha az şeye sahip olmak ama daha kalitelisine. Daha az işe odaklanmak ama daha iyisini yapmak falan. Belki de mutfaktan çıkan bu dersin daha geniş bir anlamı vardır. Ne dersin? Biraz kafa yormaya değer bence.